Bu videoda İstanbul Kadıköy'de bulunan iş merkezinin terasına uyguladığımız su yalıtımını anlatacağız. Daha önce sorunu çözmek için birçok izolasyoncu uygulamalar yapmış ama hiçbiri sorunu çözmeyi başarmamış. Şimdi çok mutluyuz çünkü sorunu kalıcı olarak çözdük. Uygulamamız şiddetli yağışlarda bir ay test edilmiştir. Teras yalıtımına başlamadan önce iş merkezinin iki duvar cephesine onardık. Çünkü duvarlardaki çatlaklar suyun içeri girmesine izin verebilir. Şimdi iş merkezinin sağ tarafında duran cepheyi görüyorsunuz. İki cephede izolasyon ve hazır dekoratif sıva yaptık. Bu diğer taraftaki cephe duvarı. Cephe yalıtımı ve onarımı ile ilgili diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Tarihi Ak Yıldız Pasaj teras yalıtımını nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız videoda kalın. Teras 200 metrekare genişliğindedir. İki bölümden oluşuyor. Şu an ilk bölümü görüyorsunuz. Geçmişte üzerine şeffaf izolasyon uygulamışlar. Sonuç iyi olmayınca ikinci bir seramik tabakası yaptırmışlar. Diğer bölüm zeminde ise seramik üzerine gri renkli bir sürme izolasyon yapılmış. Ama hiçbirinde sonuç alınmamış. Bu sorunu temelli çözmenin mutluluğunu şu an yaşıyoruz. Toplamda 2 adet zemin su gider süzgeci vardı. Bu gördüğünüz sağ tarafta kalan süzgeç. Bu ise solda kalan süzgeç. İşe ilk gider süzgeçleri onarım ve izolasyonu ile başladık. Daha önceden yapılan izolasyon ve seramikler yüzünden süzgeçler zeminden biraz yukarıda kalıyordu. O yüzden gider süzgeçlerini biraz aşağıya aldık. Ayrıca süzgeç gider bağlantı noktalarında bir sıkıntı var mı onu da test ettik ve gereken müdahaleyi yaptık. Arkadaşlar şimdi burası aşağı işara olduğu için aşağıya su çıkıyor. Bizden ise kolay gelsin. Kırdığımız süzgeç etraflarına ilk olarak çimento esaslı kapiler etkili, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen kristalize su yalıtım malzemesi kullandık. Teras su yalıtımı nasıl yapılır? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Her terasta farklı bir cevap çıkabilir. İzolasyon yapılacak yüzeyde ne tür bir madde var onu bilmek lazım. Eski yüzey kazınması gerekiyor mu veya hangi çeşit ürünle izolasyon yapılması lazım ve benzeri sorularda net cevaplar bulmak lazım. Şu an bu seramiklerin altı seramik yaptıkları için su derlerden içeri girmiş. Bu da aşağı nişanla. Bu terasta yapılacak izolasyon için birinci ve ikinci seçenek olarak iki seçenek sunduk müşterimize. Fiyat açısından düşük olmasından dolayı ikinci seçeneği uygulamamızı istediler. Biz de bu terasta izolasyon
uygulamamızı ikinci seçeneğe göre yaptık. Yaptığımız keşifte sızan sular 2 kat seramiği de aşarak tavan betonu şap arasında birikiyordu. Yağmur yağmasa bile haftalarca pasajın belirli yerlerinde su damlamasına neden oluyordu. Bu tür zeminlerde epoksi veya poliüretan esaslı yalıtım yapmak sağlıklı değildir. Çünkü nem toleransları çok zayıftır. O yüzden burada çimento ve akrilik esaslı iki bileşenli UV dayanımlı esnek su yalıtım malzemesi kullandık. Bu malzemenin en önemli özelliği zemin altında kalabilecek suların buharını zamanla dışarı atması. Hafif yaya trafiğine elverişli, üzerinde gezilebilen bir malzemedir. Tüm zemini santim santim kontrol ederek gevşek ve oynayan seramikleri kaldırdık. Zeminin terazisi bozulmasın diye kırılan alanlara tekrar seramik yapıştırıldı. Seramik yapıştırıcısını kalitesini kanıtlamış bir marka kullandık. Terasın bir tarafındaki seramiklerin üstü mat olmasına rağmen ne olur ne olmaz diye üzerine modifiye astar sürmekte fayda gördük. Bu astar akrilik dispersiyon esası tek bileşenli, parlak ve emici olmayan yüzeyler için üretilmiş bir malzemedir. Doğru havada, doğru zeminde, doğru malzeme ve yöntemle uygulamak lazım. Terasta kullandığınız tüm ürün çeşitlerinin bütünlük sağlaması için üreticisinin aynı marka olması faydalıdır. Bunu niye belirtiyoruz? Çünkü kalitesiz bir malzeme tercih etmeniz yapacağınız işi boşa çıkarabilir. Malzemeyi de doğru şekilde ve yöntemle kullanmak da çok önemlidir. O yüzden üreticinin belirttiği ürün bilgi foyunu iyi okuyun ve burada belirttiği gibi uygulayın. Ürün bilgi foyu eksik veya olmayan üreticilerden uzak durun. Teknik özellikleri, kullanım alanları, uygulama yöntemi ve benzeri bilgiler mutlaka üretici belirtmelidir. 2 kat izolasyon yaptık. Birçok kritik yerde ders bandı uygulama yaptık. Gider süzgeç etraflarına ekstradan sağlamlık sağlasın diye poliüretan mastik çektik. Uygulama esnasında aşırı güneşte malzeme katılaşmasın diye direkler yardımıyla gölgeleme filesi çektik üste. Çünkü uygulama yaparken zemin sıcaklığı aşırı olursa malzemenin performansını az da olsa düşürebilir. Teras izolasyonu gerçek bir hassaslık ister. O yüzden aceleye gelmez. En iyi malzemeyi kullansan bile eğer yanlış uygulanmışsan bir işe yaramaz. Küçük bir örnek verirsek kullanacağınız kristalize su yalıtım malzemesini kovada karıştırdın. Uygulamaya hazır hale geldi. Hazırlanmış izolasyonu 20 dakika içinde kullanman gerekiyorsa öyle yapmalısın. Aksi takdirde kullanırsan malzemeyi ileride istenilen randımanı vermez. Teras izolasyonu ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen yorum olarak bize iletin. Fikir alışverişinde her zaman açığız.